Günaydın. Düzce yolundayız. Arkadaşım Bünyamin'e motor almaya gideceğiz. Şimdi Levent'teyim. Levent'ten Bünyamin'le tek motorla birlikte Düzce'ye devam edip Düzce'den motor aldıktan sonra geze geze İstanbul'a döneceğiz. Mart ayının son günleri. Bakalım, Bünyamin çok heyecanlı yeni motoruyla ilgili. Ben de bir test edeceğim. Fazla kışın motor kullanan biri değilim. Nispeten iyi olan günlerde hafta sonları çıkarım zaten motorla. Bugün çıkar mıydım, çıkmaz mıydım? Belki çıksam da öğleden sonra çıkardım normal şartlarda. O yüzden at hırsızı gibi giyindik. Üstümde atlet, atletin üzerinde üst içlik, onun üzerinde 3 kat mont. Altımda yine içlik var, motosiklet pantolonu. Ayağımda motosiklet botu var. 2 de çorap giydim içine. Bünyamin şimdi bizim için güzel bir rota yapmıştır dönüş için diye tahmin ediyorum. Normalde saat 10 gibi çıkacaktık ama sabah abi heyecandan uyuyamadım. Eğer gelebiliyorsan erken gel, erken gidelim. Gezmeye daha fazla vaktimiz olur dedi. Ben de zaten sabahları çok uyuyan bir insan olmadığım için hemen okey verdim de hazırlandım, çıktım. Evet, doğru yere geldik. Tanıştırayım, Bünyamin Bey. Güneşli bir Mart ayı. Mart ayının son günleri. Ama soğuk. Şimdi Düzce'ye giderken bir esprisi yok. Normal yoldan, otobandan basacağız, gideceğiz ama dönüşte sen güzel planlar yapmışsındır herhalde. Düzce'deyiz, yakıtımızı aldık. İstanbul'a doğru Akçakoca üzerinden, sahil yolundan döneceğiz. Ava üzerinden. Bünyamin Bey'in yeni aldığı motor tam olarak karşımızda. XADV. 2000 kaç modeldi Bünyamin? 19 mu? Hayırlı uğurlu olsun. Bak, şehir merkezinde atlar geziyor. Şöyle yandan dur da bir bakalım ya. Ya motor yakışıklı. Bak, senin arka taraf geniş, yani artçı için güzel. Benimki gibi değil. Görüntü güzel. Arka teker önden daha mı küçük? Biraz daha küçük. Yabancı ellerde ceza yemeyelim. Şu EDS'lere dikkat et de arkadan çeker falan. Plaka küçük, kibar. Şu ana kadar 233 kilometre yapmışız Levent'ten buraya. 4.1 litre yakmış. Ortalama. Bu tabii 2 kişi. Yani bir motorda 2 kişi, ağırlık fazla. Normalde ben seninle geziyorken 3.2 litre falan yakıyor. O bayağı keyiflisin bakıyorum. XADV diyorsun. İstersen girelim şu karlı dağlara. Benim acilen bir tur camı taktırmam lazım ya. Akçakoca yolları. Yanlış hatırlamıyorsam böyle virajlı yollarda ama böyle otoban gibi. Akçakoca buranın biraz daha böyle turistik bir yeri. Deniz kenarı. Yazları özellikle. Şimdi bu mevsimde turist yoktur da. Ulan kenarlar kar. Aynen. Dalga geçiyorken böyle karlı yollara girersin Bünyamin falan diye şey yapmayalım, bir de girmeyelim. Hava sıcaklığını gösteriyor mu senin ekran? 10 derece ise iyi, buzlanma yoktur. Çünkü şu kar suları soğuk oluyor ya, kayma riski söz konusu olabilir ama 10 derece ise çok sıkıntı olmaz herhalde. Üşüme durumun nasıl? İyi, ben de üşümüyorum. Ama şu üzerimdeki şey olmasa üşürdüm.
Yok, üşürdüm o zaman. Bünyamin'cim virajı alamıyorsun bak. Benim de dengemi bozuyorsun. Aynen. Evet, buralar sakat. İlk aldık dakika bir gol bire. Yollar güzel yollarmış ama. Şu kenarların falan karlı olması falan da güzel görüntü anlamında. Ne yapıyorsun oğlum? Burada hız denemesi mi yapıyorsun? Ne bileyim, anlamadım. İstanbul'a gidiyoruz da nereye gidiyorsun dersen. Bir soralım. Kolay gelsin. İstanbul'a gidecektik Akçakoca üzerinden ama. Yol kapalı. Yol köprü. Ha, Motorlarına yavaş gidecektik. Biraz çamurlu kaygan. çamurlu kaygan. Biraz kaygan. Yani yolun bazı yönetimi var ya. Sana bakmayın. Asfalt mı? Normal. Aslında biraz bozuksa gidersin. Hadi abi ne diyorsun? No, anlamadım ki neymiş. Bazı yerleri şeymiş, çamurluymuş Ha. ama asfalt diyor. Ya tamam, yavaş, bir şey olmaz ya. Ha, tamam. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ ol. Kolay gelsin. Yavaş yavaş gideriz. Köy yolu, değişik yol. Niye yol kapalıymış? Ha, yol mu çökmüş? Vay arkadaş, olaya bak. Asfalt dedi bu mu la? Stabilize yol bu. Şu çukurlar bayağı büyük. Onlara dikkat et. Sen beni takip et. Yolu takip et. Kenarlarda çamur. Ben girdim diye sen de çukura girme diyorsun. Aha, yola bak. İyi bak, tam motorunu bas siktir. Bunu yıkatmak şey oldu. Farz oldu. Ne diyor, motorlarla virajları yavaş dönün diyor ya. Yok, viraj değil de yavaş yavaş giderseniz diyor, hani çamurlu yerlerden sıkıntı olmaz diyor. Koca yol nasıl göçmüş ya? Devamını bilmiyorum ben. Hangisi fındık? Sağdaki mi? Bunlar fındık mı? Nasıl ağaçlı? Nasıl? Değişik bir ağaçmış lan, böyle ince ince. Fındık ağacı böyle mi oluyor? Bu yörenin herhalde batta. Şey ya, bu fındıklarda böyle yuvarlak değil de daha uzun uzun gibi olanlar var. Onlar mı acaba bu ağaçlar? Anladın değil mi demek istedim? Özellikle bu Düzce civarında fındık sezonunda satarlar onlardan. Benim dediğim fındık biliyorum ben. Burada bir değil. Hop. X-Max çok mu sallıyor?
Şimdi bu rahat mı diyorsun yani çukurlarda mukurlarda? Bu şey Kadir'den. Kadir'den. Honda bu işi biliyor diyorsun yani. Bunda Afrika TV'nin süspansiyonu var. Ha. Ha. O yüzden şey, Integra'yla karşılaştırma yapıyorlar. Hı hı. Bir tane Türk tekneyi geçiyor. Integra'daki adam hafif tutuyor böyle. Hı hı. Bundaki adam hiç hızlanmıyor. Daha mı yumuşak olmuş oluyor o zaman? Kaç kilometre dedi adam bu yolu? 5-6 kilometre mi dedi? Ha, bu hızdan 5-6 kilometre bayağı süper. Yarım saat 45 dakika. Bir de baksana iki şey karşıdan da araçlar geliyor. Bazı yerler hiç iki araba geçecek gibi değil. Jandarmalar. Çantam var zaten ya, sırtına nereden gelecek burada? Çantanın arasında paylaşım yapmış. Gerçi o başka bir çantaydı. Bu seninkinden taktırmam lazım işte. Hangi benimkinden? Hem güzel duruyor. Hem de çamuru. Benimki dediğim. Benim bu çantadan mı? Hayır. Arka çamur dokusu yeri var. Ha anladım. Evet, o güzel duruyor ya onlar. Ya sonra fazla rüzgar yersem akşamları baş ağrısı yapıyor. Ha. Öyle bir şeyler, ne diyorlarsa işte adına. Sen şimdi şunlar fındık diyorsun ha? Sağdan mı? Akçakoca ne taraf? Akçakoca burası mı? Buradan mı? Buradanmış oğlum, nereye gidiyorsun? Buradan diyor jandarma. Sağ ol. Dön gel. Köyün içine doğru gidiyorsun sen. Bunlar niye buradan gidiyor? He? Ha, Ereğli Zonguldak. Ha tamam. Onlar Ereğli Zonguldak'a gidiyormuş.
Baba koruma demiri takılıyor mu? Var. Yok değil mi seninkinde? Yakışmıyor mu? Lan ne güzel yerlermiş buralar. Şuradan bir çay geçiyor. Adam buraya ne güzel ev yaptırmış. Sağ tarafımızda senin demene göre fındık ağaçları. Sol tarafımızda da yine fındık ağaçları evlerin arkasında. Adamlara selam vereyim dedim. Evet, geri alamadık ama beklemiyorlarmıştır ya. İleri doğru gidelim, bir yiyecek yer bulalım. Yemeğimizi yiyelim, ondan sonra orman yollarından İstanbul'a doğru devam. Tabi burası sahil şehir olduğu için aslında burada balık meşhur ama ben çok balık meraklısı, düşkünü bir insan değilim. Bilmiyorum seni. Senin durumun ne? Güzel bir şehir ha. Sahili falan. Sen ilk defa geliyorsun değil mi buraya? Hı? Mis gibi deniz kokusu geliyor burnuma. Ama millet kendini sahile atmış. Baksana, bayağı kalabalık. Küçük bir, aslında küçük bir şehir. Evet ha, aynen ha, maske de takmıyor kimse. Bak. Çoğu kişinin şeyde, çenede. Artık herkes bıktı ya maske vesaire olayından. Dalgalar. Enteresan bir camiymiş, mimari. Bazı mimarlar böyle enteresan şeyler yapmak için yamuk yumuk yapıyor. Kebap yiyelim diyor. Ne diyor? Akçakoca kebap.
Dur teyze, motorun önüne atma kendini. Neredeyiz? He? Akçakoca. Şöyle Akçakoca'yı gösterelim. Burası Akçakoca Liman. Bir sahil kenti. Herkes balık yiyor ama biz balık fazla sevmediğimizden meşhur dönerci varmış, döner yiyeceğiz. Bünyamin Bey deli gibi acıkmış. Yemeği götürüyor şu anda. Nasıl Bünyamin Bey? Ne yiyorsun? Mercimek mi? Sonra? Pilav üstü mü söyledin? İskender mi? Pilav. 1-1,5. 1,5. Hay maşallah. Afiyet olsun. Çay yasak mı? Annem ne yazık? Maske takmak yasak değil, çay yasak. Nasıl yani? Evet, enteresan. Doğru mu? He? Maske takmak yasak değil, çay yasak. Niye? Devletin işleri. Değil ya. Dur. Kolay nereye götürüyorum ben onun için ya. Şimdi buradan Akçakoca planı haritadan baktın mı sen? Hangi yol üzerinden gideceğiz vesaire diye. Çift yönlü güzel bir yol var, dolu yol var. Karasu, Tefken üzerinden Şile, İstanbul. Akçakoca. Nereden? Şuradan aşağı inelim. Limanı güzel. Liman güzel. Bünyamin senin motor yok mu? Kime oturdu? Bir çay mı içseydik ya? Gerçi yasak diyorlar ama. Çay nasıl yasak? Ben onu anlamadım ama. Ben anlamadım. Bu adamlar içiyordu şu anda. Çanta fena değil ya. Kibar bir şey. Bir ayak